Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu devasa vincin yanındayız. Bununla alakalı merak ettiğimiz birçok soru var. Bu soruları operatör abilerimize soracağız. Şimdiden onlara bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu vinçlerin halatlarıyla ilgili vesaire aranan parçaları hangardan.com adlı web sitemizde bulabilirsiniz. Hangardan.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eksik gördüğünüz, söylemek istediğiniz şeyleri de bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Hep beraber videomuza başlayalım. Mustafa abiyle beraberiz şimdi vincimizin başında. Onu da daha fazla işinden alıkoymadan genel sorularımızı soralım. Peşine daha detaylı inceleyebildiğimiz tüm noktaları incelemeye beraber çalışalım. Abi hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Abi alıkoymayalım seni, bir an önce Tabii. başlayalım. Abi bu vincimiz diğerlerinin azından çok farklı gözüküyor. Nasıl bir işlem yapıyor yani? Ne kadar yük kaldırabiliyor? Ne kadar tarayabiliyor? 360 derece dönebiliyor mu? Bunu bize biraz bahseder misin? Tabii makinemiz AC 350. 350. 56 metre çıkma bomu var. Çıkma bom dediğin şey şu uzun olan Evet mı evet abi? 56 metre. Ayrıyetten 71 metrede bom ekleyebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz. Arkasında 142 ton ağırlığı var. 142 ton ağırlığı. Bunları kendimiz mi Evet, ekliyoruz sonradan? Tabii şasiye koyuyoruz. Kendimiz ekliyoruz bunları. 142 ton ağırlığı oluyor. Evet. Toplam bom uzunluğu 125 metre falan buluyor. Yani ağırlık olarak da 142 ton ağırlığımız var. Ayakları zaten biliyorsunuz 8.80 ayak açıları var. Yani uzunluğu 21 metre makinenin kendi uzunluğu. Evet. Kaldırma kapasitesi 350 ton. 350 ton. Peki abi görüyorum ki bunda 6 tane dingil var. Bu dingillerin bize bir faydası ne? Bu dingiller makineyi yürütürken dingil başına 12 ton yük biniyor. Makinenin ağırlığını her dingil 12 ton aldığı için toplam 72 ton ağırlığı var makinenin. Boş ağırlığı ama Boş ağırlığı. Kendi ağırlığı. Evet abi. Diyorlar bu. Bunları sazlara bindiriyoruz yani herhangi bir tehlikeli olmasın diye. Evet. Kendimiz koyduğumuz 2,5 sazlarımız var. Bunları bataklık alanlarda kullanıyoruz. Evet. Yani peki bir şey soracağım abi. 360 derece dönebiliyoruz değil mi? 360 derece dönebiliyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Her taraftan çalışma kapasitesi var yani. Bir şey daha sorayım. Şimdi mesela bu eğimleniyor, açılanıyor. Açılandığı zamanki yüküyle o aralı bir fark oluyor mu? Tabii yani şimdi bom derece açısı ne kadar düşükse yükü o kadar yapıyor. Daha mı ağır çekebiliyor ya da daha mı hafif? Daha hafifliyor. Daha Bom hafifliyor. ne kadar açı dikse o kadar yapıyor. Yani metreye göre metresi uzaklaştığı zaman tonajı da düşüyor yani olarak. Anladım. Abi bunların bir yakıt tüketimi vardır elbette. Bunların Tabii. yakıt tüketimi ne? Aşağı yukarı kabaca. Dizel kullanıyoruz. Yani normalde 600 litre mazot yani dizeli deposu var. Ona dolduruyoruz. Üstte de ayrıyetten 2 tane motor var. Evet. Yürüyenin motoru ayrı, üst çalıştığı motor ayrı. Peki diğer mobil vinçlerden bir farkı ne bu cihazın? Çünkü bayağı kellefelli büyük bir makine bu. Diğer küçüklerden mesela şurada karşımızda da bir vinç var. Onunla bunun yaptığı işin arasındaki fark ne tam olarak? O daha mı hafif kaldırıyor? Tabii canım. O daha hafif yani kaldırıyor. Yani küçük olduğu için onun da kendi kafasına göre kaldırma şeyi var. Tamam abi biraz daha yakınlaşalım istersen. Bize bir şu denge ayaklarını falan nereden ayarlandı? Nasıl kurulduğunu. Tamam, makinemiz çalıştıktan sonra buraya geliyoruz. Şu gördüğümüz kapağı kaldırıyoruz. Evet. Bak burada denge basma elleri var. Terazi şuradan bakıyorsun. Terazi olup olmadığını buradan diyorsun. Şunlar her bir ayağın basma şeyleri ayrı. Evet. Bunlar çıkma şeyleri. Yani buradan makineyi dingil diyoruz biz. Bunları yukarı alabiliyorsun, aşağı indirebiliyorsun. Makineyi buradan çalıştırıp stop edebiliyorsun. Yani buranın görevi bu. Evet. Yani makinenin teraziye alma şeyi bu yani makineyi. Yani denge alındığında şu teraziden anlıyoruz biz. Tabii yani burada sonra teraziye alıyorsun. Tabii ona göre yukarıda ayak tonajları diyor. Her ayağa ne kadar tonaj diyor. Bunları yapıyor, gösteriyor. Anladım. Abi bir de dedin ki arkaya koyduğumuz yükler var dedim. Bunları neye göre koyuyoruz mesela? Hangi alana göre ne kadar ağırlık yüklüyoruz? Tonaja göre ağırlık koyuyoruz. Yani şimdi eğer ağır tonaj kaldıracaksak daha fazla yüklüyoruz. Yani mesafeye göre. Mesela uzak mesafedeyse ona göre ağırlık koyuyoruz. Kaldırdığımız parçanın ağırlığına bağlı. Anladım abi. Peki bir şey daha sorayım abi kabaca.
Şu bahsettiğin yükler bunlar oluyor değil mi senin? Aha, evet, makinenin ağırlıkları bunlar. Yani şey olarak. Buraya üst üste diziyoruz bunun Evet. Ağırlıklarını. Evet. Bu şekilde yani toplam ağırlığı 142'den şu andaki ağırlığımız 32 ton. 32 ton şu anki Evet, ağırlığımız. şu anki ağırlığımız 32 ton. Abi bir şey daha sorayım hazır makinenin başındayken. Bu makinelerin bir periyodik bakımı oluyor mu? Ya da ne kadar Tabii, süre içinde oluyor? Sürekli periyodik bakımını yaptırıyoruz. Mühendisler odasından. Mühendisler gidip odasından. geliyor. Tabii. Periyodik bakımdan yapıyoruz. Herhangi bir yani sıkıntı olmuyor yani. Anladım. Peki bir sorum daha var. Bunu ben Tabii, kendim tabii. merak ediyorum. Bu araçlarda normal araçlar gibi muayeneye gidiyor mu? Muayene gibi bir şeyi var mı? Zorunluluğu var mı? Ya şimdi Yasal olarak. Yasal olarak onun plakasına göre değişiyor. Mesela bizim bu aracımız muayeneye gidiyor. Muayene yaptırıyoruz. Evet. Yani iş makinesi Bu plakası kadar değil şu büyük bir anda. aracı nasıl muayeneye götürüyoruz? Ya şimdi muayeneye aynı böyle yürüyerek götürüyoruz. Evet. Orada gittiğimiz zaman zaten bakıyorlar sağına soluna. Eksine gediğini orada Tabii bakıyorlar. tabii bakıyorlar ve orada gereken şeyi yapıyorlar. İçeriye geçmeden ben bir şey daha sorayım Tabii. abi. Şimdi siz zorlu koşullarda çalışıyorsunuz. Aha. Çok zor yerlere de gittiniz oluyordur. Bura gene şehir merkezinde Evet. bir yer. Diyelim ki bir arıza yaptı makina. Ya da yolda kaldı. Size kim yardım ediyor bu tür Şimdi bizi durumlarda? öyle şey ettiğimiz zaman bizim ustalarımız var. Hı hı. Yani kendi firmamızın ustası var. Onlar geliyor. Onların yardımıyla yapıyoruz yani. Onlarla Arızayı, irtibata tabii, geçiyorsunuz. Arızayı onlarla beraber gideriyorsunuz. Tabii arızayı biz kendimiz gideriyoruz yani firmamız kendi gideriyor. Anladım. Yani herhangi bir şey sıkıntı olmuyor. Anladım. Bir şey daha sorayım abi, sen Tabii. yetkilisin. Bunları kullanmak için gerekli olan belgelerimiz ne? Bir ehliyeti var mı bu işin? Tabii bunun iş makinesi ehliyeti var. EG yani Evet. G iş makinesi ED altını kullanıyor. Onun ehliyetini aldıktan sonra ayrı bir sertifikası da almamız gerekiyor mu peki? Var mı öyle bir Yok, o özelliği? ayrı bir sertifikasına yok. G zaten iş makinesi Evet. ehliyeti olduğu için ayrı bir sertifikasına Ayrı bir gerek sertifikaya lüzum yok. yok. Tamam Evet. abi. O zaman yavaş yavaş müsait olursa yukarıyı da bir görelim. Hı. Ondan sonra kapatırız yavaş yavaş. Tamam, olur. Şimdi kabine geldik. Mustafa abim kabin içindeki düğmeleri, kullanım şeylerini bize anlatacak. Anlatabilirsin abi. Tabii makinemizin bilgisayar bölümü. Bilgisayar bölümümüzde burada işte kaldırdığı tonajı gösteriyor. İşte metrajı gösteriyor, uzaklığı gösteriyor, açılarını gösteriyor. Yani bu bütün makinenin ne ilgiliyse buradan görebiliyorsun yani. Burada da zaten makinemizin diğer şeyleri. Şu kollar zaten sağa sola dönüş. Bu da bom yatma, bom dikme. Yani makinemizin stop şeyi, çalıştırma şeyi, anahtarı. Şu da gaz verme şeyimiz. Yani gaz verebiliyorsun ayrıyetten şey olarak, manuel olarak. Ondan sonra makinemizin yani çalışma sistemi bu yani. Şu da ayaklarımızın tonajını gösteren mesela gösteriyor diyor. 33 ton, 21 ton, 25 ton. Yani burada 44 ton ayak tonajlarını gösteriyor yani hangi ayakta ne kadar yük bastığını gösteriyor yani şeyimizde. Bu da zaten makinemizin kullanma kabini. Hani burada makineyi idare edebiliyorsun yani şey olarak. Anladım abi. Bunun dışında herhalde anlatacağım Yok, başka bir şey yok. Hı hı. Peki Mustafa abi, sana bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle. teşekkür ederim. İşinden alıkoyduk seni de. Teşekkür ederim, sağ Kusurumuza olasın. bakmayın. Estağfurullah. Hakan Bey, bendesiniz. Bu tarz ilginç içeriklerimizin devamı için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.